Çekim yasası ve gerçekliği şekillendirmek. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün belki de daha önce duyduğunuz ama tam olarak anlamlandırmadığınız bir konu hakkında konuşacağız. Çekim yasası. Çekim yasası nedir? Nasıl işler ve onu hayatımızda nasıl bilinçli bir şekilde kullanabiliriz? Belki bu terimi duydunuz. Belki de ilk kez karşılaşıyorsunuz. Ama özünde çekim yasası insanların binlerce yıldır üzerinde düşündüğü bir konu. Kimileri ona çekim yasası, kimileri kader, kimileri dua, kimileri de evrenle uyumlu olmak der. Ancak asıl mesele şu: eğer bir şeyi gerçekten istiyorsak, bunu hayatımıza çekmek için neler yapabiliriz? İlk adım. İçsel dünyanı tanı çekim yasasını anlamak için önce kendimizin en küçük yönlerine odaklanmalıyız. Çünkü her şey iç dünyamızda başlar. Düşüncelerimiz, hislerimiz ve içsel dünyamız dış dünyada şekillenmek için birer tohum gibidir. Ancak düşüncelerimizi gözle göremeyiz. Onlara dokunamayız. Peki, onları nasıl somut hale getirebiliriz? Bir şeyin gerçekleşmesini istiyorsanız, öncelikle onu hissedebilmeniz gerekir. Bunu sadece bir hayal olarak düşünmek yerine, sanki çoktan olmuş gibi hissetmelisiniz. Bir şeyin mümkün olduğunu gerçekten hissedemezseniz, onu gerçekleştirme ihtimaliniz düşer. İşte burada önemli olan bir nokta var. İçsel dünyamız ile dışsal dünya arasındaki dengeyi kurmak. Yani içimizde ne hissediyorsak, dış dünyada da onun bir yansımasını görürüz. Bu, çoğu insanın gözden kaçırdığı bir gerçektir. Çoğumuz dış dünyaya odaklanırız, dışarıdan gelen etkilere göre yaşarız. Ancak şunu anlamalıyız: dış dünya, iç dünyamızın bir aynasıdır. Eğer içsel dünyamızda kaos varsa, dışarıdaki hayatımızda da kaos göreceğiz. Eğer içimizde huzur varsa, dış dünyamızda daha huzurlu olacaktır. Çekim yasasını uygulamak için yapılması gerekenler. Şimdi çekim yasasını hayatınızda nasıl kullanabileceğinize bakalım. Düşüncelerini belirle ve netleştir. Gerçekten ne istiyorsun? Bu istediğin şey hayatına girdiğinde nasıl hissedeceksin? Bunun sana nasıl bir katkısı olacak? Çoğu insan bir şeyler ister ama ne istediklerini tam olarak bilemezler. Belirsiz istekler, belirsiz sonuçlar doğurur. Bu yüzden ne istediğinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekir. Düşüncelerini hissiyata dönüştür. Sadece düşünmek yeterli değildir. O isteğin gerçekleştiğini şu an olmuş gibi hissetmelisiniz. Örneğin, başarılı bir kariyer istiyorsanız, o başarıyı şimdiden hissetmelisiniz. Sadece başarılı olmak istiyorum demek yeterli değildir. O başarıyı yaşamış gibi hissederek o enerjiyi yaratmanız gerekir. Harekete geçmek ve sabır göstermek, çekim yasası sadece düşünerek bir şeyleri hayatımıza çekmek değildir. Onu gerçekleştirmek için harekete geçmek gerekir. İnsanlar bazen sadece dua ederek veya meditasyon yaparak her şeyin değişeceğini düşünür. Ancak bu sadece bir adımdır. Gerçek değişim adım adım harekete geçmekle olur. Eğer gerçekten bir şey istiyorsanız, onun için zaman ayırmalısınız. Günlük hayatınızda o hedefe ulaşmak için küçük ama istikrarlı adımlar atmalısınız. Negatif düşüncelerden kaçın korkularınız, kaygılarınız, endişeleriniz de bir enerji yayar. Eğer sürekli kötü şeyler olacağını düşünüyorsanız, o enerjiyi çekersiniz. İşte burada öz farkındalık devreye girer. Gün içinde zihninizden geçen düşünceleri fark etmeye çalışın. Sürekli negatif düşüncelere mi odaklanıyorsunuz? Eğer öyleyse, bilinçli bir şekilde bunu değiştirmelisiniz. Pozitif düşünmek her zaman mutlu olmak değildir. Hayattaki her şeyin geçici olduğunu ve her şeyin değişebilir olduğunu kabul etmektir. Kalpten gelen istekler güçlüdür. Çekim yasasında en önemli noktalardan biri kalpten istemektir. Çünkü kalp bir mıknatıs gibidir. Kalbinizle gerçekten bir şeyi istiyorsanız, onu çekme gücünüz artar. Bu yüzden kalpten gelen istekleri belirlemek çok önemlidir. Bir şeyi sadece iyi olurdu diye istemek yeterli değildir. O şeyi gerçekten hissedebiliyor musunuz? Enerjinizi doğru yönlendirin, evrenin en güçlü enerjisi,
yaratma enerjisidir. Bu enerji bazen sevgi, bazen tutku, bazen de cinsel enerji olarak kendini gösterir. İki insan birbirine sevgiyle bağlandığında yeni bir hayat yaratabilir. Ama aynı zamanda bu enerji başka şeyler yaratmak için de kullanılabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bu enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirmeniz gerekir. Negatif çekim ve kendi kaderini yazmak. Çekim yasası sadece pozitif şeyler için çalışmaz. Eğer sürekli kötü şeyler olacağını düşünüyorsanız, onları da çekersiniz. İşte burada kendini gerçekleştiren kehanet kavramı devreye girer. Eğer sürekli başarısız olacağınızı düşünüyorsanız, bilinçaltınızda ona göre hareket eder ve gerçekten başarısız olursunuz. Eğer insanlar size kötü davranıyor diye düşünüyorsanız, farkında olmadan insanları buna yönlendiren sinyaller verirsiniz. Bu yüzden düşüncelerinize dikkat etmek çok önemlidir. Çünkü düşündüğünüz her şey bir şekilde hayatınıza yansır. Sonuç, çekim yasasını bilinçli kullanmak. Özetle, çekim yasası bilinçli kullanılması gereken bir yasadır. Sadece istemek yetmez. Aynı zamanda hissetmek, inanmak ve harekete geçmek gerekir. Düşüncelerini netleştir. Hisset ve inanç oluştur. Harekete geç ve sabırlı ol. Negatif düşüncelerden kaçın. Kalpten iste ve enerjini yönlendir. Bu süreç zaman alabilir ama eğer gerçekten bir şey istiyorsanız sabırlı bir şekilde yolunuza devam etmelisiniz. Unutmayın, dış dünya, iç dünyanın bir yansımasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Çekim yasası, hayatımızın birçok alanında etkili olan güçlü bir prensiptir. Fakat bu yasa sadece oturduğumuz yerden düşünerek ve hayal kurarak çalışmaz. Gerçek bir değişim yaratmak için bilinçli farkındalık, hissetme, harekete geçme ve sabırlı olma gereklidir. Dış dünyada görmek istediğimiz değişiklikler önce iç dünyamızda başlamalıdır. Düşüncelerimiz, hislerimiz ve enerjimiz hayatımızı şekillendiren temel unsurlardır. Eğer sürekli olarak negatif şeyler düşünüyorsak, onları hayatımıza çekmemiz kaçınılmazdır. Eğer pozitif düşünceleri bilinçli olarak yönlendirebilirsek, hayatımızda olumlu değişimler yaratabiliriz. Unutmayın, ne istediğinizi net bir şekilde belirleyin. İsteklerinizi sanki olmuş gibi hissetmeye çalışın. Onlara ulaşmak için harekete geçin. Negatif düşüncelerinizin farkında olun ve onları değiştirin. Kalpten gelen isteklerin gücünü kullanın. Bu sürecin zaman alacağını unutmayın. Büyük değişimler bir anda gerçekleşmez. Ama istikrarlı, sabırlı ve kararlı bir şekilde devam ederseniz, sonunda istediğiniz hayatı yaratabilirsiniz. Çekim yasası gerçekten işe yarıyor mu? Bu, kişinin nasıl uyguladığına bağlıdır. Eğer çekim yasasını sadece bir dilek gibi görür ve hiçbir aksiyon almazsanız, büyük ihtimalle işe yaramayacaktır. Ama doğru şekilde uygular, zihinsel ve fiziksel çabanızı birleştirirseniz, hayatınızda değişimler görmeye başlayabilirsiniz. Düşüncelerimle nasıl bir şeyleri hayatıma çekebilirim? Öncelikle düşüncelerinizin gücünü anlamanız gerekir. Sürekli ne düşündüğünüze dikkat edin. Eğer bir şeyi hayatınıza çekmek istiyorsanız, onun mümkün olduğuna inanmalı ve ona uygun bir zihin yapısı geliştirmelisiniz. Eğer şu an çok olumsuz bir ruh halindeysem ne yapmalıyım? Önce farkındalık geliştirin, iç dünyanızı gözlemleyin ve kendinize şu soruyu sorun. Bu düşünceler bana hizmet ediyor mu? Eğer etmiyorsa, bilinçli bir şekilde onları değiştirmeye çalışın. Küçük olumlu alışkanlıklar geliştirmek enerjinizi değiştirebilir. Çekim yasası için meditasyon veya dua etmek gerekir mi? Meditasyon ve dua, zihinsel odağı artırmak için güçlü araçlardır. Ancak tek başına yeterli değildir. Meditasyon sizi daha bilinçli yapar ve hislerinizi güçlendirir. Ama aynı zamanda fiziksel dünyada harekete geçmeniz de gerekir. Bir şeyi çok istiyorum ama olmuyor. Neden? Bunun birkaç sebebi olabilir. Gerçekten isteyip istemediğiniz konusunda net değilsinizdir. Onun hayatınıza gireceğine tam olarak inanmıyorsunuzdur. O konuda harekete geçmemişsinizdir.
Bilinçaltınızda onun mümkün olmadığına dair inançlar taşıyor olabilirsiniz. Negatif düşüncelerden nasıl kurtulabilirim? Önce onları fark edin. Gün boyunca zihninizden geçen düşünceleri bir deftere yazın. Negatif düşüncelerinizi belirledikten sonra onları olumlu düşüncelerle değiştirin. Örneğin, başarısız olacağım yerine bunu başarabilmek için elimden geleni yapacağım diyebilirsiniz. Çekim yasasının bilimsel bir açıklaması var mı? Çekim yasası, bilimsel olarak tam anlamıyla kanıtlanmış bir yasa değildir. Ancak kuantum fiziğinde bilinç ve enerji ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar, düşüncelerimizin ve niyetlerimizin dünyayı etkileyebileceğini göstermektedir. Ayrıca psikoloji alanında kendini gerçekleştiren kehanet kavramı, bir kişinin inançlarının ve düşüncelerinin davranışlarını ve sonuçlarını etkilediğini doğrulamaktadır. Harekete geçmeden sadece düşünerek istediklerimize ulaşabilir miyiz? Hayır. Düşünceler sadece başlangıç noktasıdır. Gerçek dünyada değişim yaratmak için harekete geçmek zorundasınız. Düşünceleriniz size yol gösterebilir ama adım atmadığınız sürece hiçbir şey değişmez. Çekim yasasıyla her şeyi elde edebilir miyim? Çekim yasası size yol gösterebilir, ancak gerçekçi olmak önemlidir. Örneğin, fiziksel yasalar değiştirilemez. Ama kendi iç dünyanızı değiştirerek daha iyi fırsatları hayatınıza çekebilirsiniz. Hayatımda hiç iyi şeyler olmuyor, bu durumda ne yapmalıyım? Öncelikle odaklandığınız şeyleri değiştirin. Eğer sürekli kötü şeylere odaklanıyorsanız, iyi şeyleri fark etmeniz zorlaşır. Küçük olumlu anları fark etmeye çalışın. Ayrıca hayatta sahip olduğunuz şeyler için şükretmek enerjinizi değiştirebilir.